Herkese merhaba, nasılsınız? İyisinizdir umarım. Biz Buğra'yla şu an nereye gidiyoruz? Best Buy'a gidiyoruz. Teknoloji mağazasına gidiyoruz ama içinde işte buzdolabından tutun, telefonundan, elektrik süpürgesinden, bütün her şeyi kapsayan bir dükkana gidiyoruz. Bunu böyle benim elimde mikrofon. Yakama takmaya üşendim, elimde tuttum. Böyle şey spikeri gibi. O yüzden şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Evet, Best Buy'a geldik. Yine bende bir utangaçlık duygusu had safhada. Herkese merhaba bu arada. Ben biraz evvel merhaba diyemedim size. Evet, bir dönem Best Buy'dan çok alışveriş yapıyorduk. Şu anda artık fazla alışveriş yapmıyorum. O yüzden çok hakim değilim. Fiyatlara da hakim değilim. Senin bugün buraya neden gelmek istediğini, neden bugün Best Buy'ı çekelim dediğini çok iyi biliyorum. Neden? Hadi bakayım, tahmin edecek misin? Edeceğim. Geçen gün bir arkadaşımızın evine gittik. Bir tane buzdolabını çok beğendik. Sen de o buzdolabını almak istiyorsun. Bugün buraya geldik ki o buzdolabına bakalım, görelim. Bakalım alır mıyız diye geldik. Hayır, ben sadece burayı seyircilerime göstermek için geldim. Peki, inanalım o zaman. Bak, bunun rengi güzel, enteresan. Mavi mi bunun rengi? Samsung'un Evet. ocağı mı hafif böyle mavimsi? Bence çok kötü. $1499, $1500 bu fırınıyla beraber. Dolap buydu galiba, evet. Bu muydu? Ama tabii rengi bu değil. Bir dakika bakayım içine. Güzel dolap. Evet, dolap Şu bu. olayı güzel. Buzlar bunun içine doluyor. Buraya ince buz, buraya kalın buz, ne isterseniz. Bu da küreği de var. Böyle alıyorsunuz, koyup tekrar kapatıyorsunuz. Bir daha açtığınızda bir daha buzunuz hazır. $2300. $300. Ha bak, böyle renkleri mi var burada böyle? Evet. Şu rengini alacaksın, turuncu. Bak böyle çift renk falan da yapıyorlar. Ay yok, çift renk çok çirkin. Çirkin tabii canım, dalga geçiyor. Ben herhalde ki. yani ya bu Alışılmış renk alırdım, renklerden şaşmam. ya bu renk alırım ya da şöyle gri renk alırım. Buradan tutup açarsam aşağıda şurada böyle bir şey var. Burada su şişesi var, suyu doluyor. Güzelmiş. İstersen buradan alıyorsun, dolduruyorsun. İstersen buraya bardağını dayayıp suyunu alıyorsun. Evet. Bunu bir ara alalım. Gözlerimi bak böyle kırptım. Bak, hem ekranlı hem aynı dolaptan. Bak galiba, bakayım buzluğu var mı? Farklı. Sadece bu biraz daha büyük ve biraz daha pahalı. Çünkü ekstra böyle bir rafı var. Bak, bunda da böyle değişik renkler var. Bu tercihim olabilir mi acaba? Bu daha çok tercihim olabilir, biliyor musun? Evet, pahalı olduğu için daha çok tercihin olmasın ondan. Pahalı olduğundan değil. Şu anda kafamda her şeyi bir yere yerleştiriyorum. İşte sebzeleri, peynirleri, zeytinleri. Temizlik ve düzen benim en büyük takıntım. O yüzden işte Burhan bazen diyor ki işte bir geliyor, bardakları bulamıyor. İşte ben sürekli bir düzen takıntımdan dolayı her şeyi düzenliyorum. Ya da bazen yerleri değişiyor. Düzenliyorum, beğenmiyorum. Tekrar bambaşka yere yapıp tekrar düzenliyorum. O yüzden şu an mesela dolaba bakıyorum ama fiyat değil, dolabı nasıl düzenleyebilirim diye düşünüyorum ve kafamda otomatikman o canlanıyor. Bu birazcık aslında beni rahatsız ediyor bazen, bu kadar düzen takıntısı olmak, ama birazcık bunu kırmaya çalışıyorum ama işte kırabildiğim kadar. Evet, yeter artık bu kadar dolap. Gel birazcık başka yerlere gidelim. Çamaşır makineleri. Wi-Fi'li. Mesela Wi-Fi alır mısınız, Wi-Fi'li çamaşır makinesi? Ne işe yarar ki Wi-Fi? Ne yapıyorsun? Kirliden çamaşırlarımı al, içine at, yıka mı diyorsun? Hayır, bence acaba şey mi var? Akıllı telefonu kuruyorsun. Wi-Fi'den... Tamam da zaten çamaşırları içine senin kendini götürüp atman lazım. Hayır, belki atıyorsun, an yıkamak istemiyorsun. Belki de daha sonra Neden? çalıştırmak istiyorsun. Belki çalıştıracaksın ama kurutamayacaksın ya da atıyorum kurutma makinesi yoksa içinde asamayacağın için belki eve yakın bir zamanda çalıştırmak istediğin için de kullanabilirsin. Mantıksız. Fiyatı neymiş? $729. Bu ne? Milattan kalma. Eski evlerde, kiralık evlerde open box $1000. Ya da küçük evlerde de çok bence idealmiş. Yani ben düşünmedim o senin dediğin Tabii. şekilde ama bence güzelmiş. Şu güzel bir şeye benziyor. Zaten en babası bu şu anda herhalde. $899 tanesi. Yukarıdan kullanılıyor. Bu arada çok seviliyor Amerika'da. Özellikle Florida'da, çünkü burası rutubetli olduğu için önden kapaklı açılanların böyle altında rutubet falan yapıyor. O yüzden bu yıkamada bu tip şeyler seviliyor. Bu da kurutması diye düşünüyorum. Evet. Yok. Bak Ceyda, başka rengi bu da. Altı da başka renk. Evet. Aynı dolabın farklı Aynen. rengi. Bu Samsung'un bilgisayarı 64 GB, $269 mı? $269, evet. Çok özellikle bir bilgisayar değildir. Evet. $319. Bunlar herhalde uygun olanları. Burada neler var? Bak, burada mesela open box deal'lar var. Açılmış kutusu iade edilmiş. Bunlar da open box mesela. Açılmış, ya ufak bir darbesi vardır, bir şey vardır mesela. Ya da uymamış olabilir Mesela aldığım. $849'mış.
724'e düşürmüşler. Bu arada Best Buy Türkiye'de de vardı. 2 sene açık kaldı. 2 seneden sonra kapandı. Yanılmıyorsam bir İstanbul'da bir İzmir'de mi vardı yoksa Bursa'da mıydı hatırlamıyorum şu anda ama rekabet edemedi ve 2 sene sonra gitti. Türkiye'de iş yapmak herkesin harcı değil, yani rekabete dayanmak kolay değil. Oradaki bizim yerli firmalar veya Avrupa'dan gelen firmalarla baş edemedi ve Türkiye'den ayrıldı ama Amerika'da lider durumda şu anda teknoloji marketlerinin içinde. Buradaki birçok firmayı küçülttü. Tabii Amazon'la ben yarışabildiğini zannetmiyorum. Bir tek yaptıkları şey tabii servis hizmeti sağlıyorlar. Servis ihtiyacı olan ürünlerde, yani beyaz eşyaları falan, yine de o yüzden ben buradan alıyorum ki bir şey olduğu zaman servis hizmeti alayım. Amazon'da böyle bir şey olmadığı için. Ama bilgisayardı, ekrandı, teknolojik ufak aletlerdi, işte ne bileyim kulaklık, kamera, drone, o tip şeylerin hepsini Amazon'dan almayı tercih ediyorum ben artık. En azından daha çok ürün görebiliyorum, daha çok fiyat görebiliyorum. Bu tip firmaların Amazon'la rekabet etmesi oldukça zor şu anda. Evet, taşınabilir kolonlar. Mesela bu Sony'nin gayet de güzel bir şeye benziyor. Su geçirmez diye düşünüyorum, burada sörflü bir resim koymuşlar. $349. Yine Sony'nin daha büyük bir ürünü. Daha ufak kulaklıklar. $139. Ceyda oyun bölümünde Nintendo'da, çünkü Switch almak istiyor. Ben de tahmin ettim zaten. Ben de pek yanaşmıyorum. Ne yapıyorsun? Biliyorsun bunu çok istiyorum. Mario oynamak için Alırsın bir gün istiyorum. inşallah. Her seferinde tam böyle almaya niyetleniyorum. Burak diyor ki bekle, yenisi çıkacak. Sonra yenisinin çıktığını görüyorum. Geliyoruz, birkaç ay sonra bir yenisi daha çıkacak, onu bekle diyor. Yenisi bu bak diye düşünüyorum yani fiyatlardan. $349 çünkü bu beyaz olan. Bu $299, bu %100 herhalde yenisi o zaman. Bu ki $349, şu işte beyaz olan. Sonra arada gelip Best Buy'da oynuyorum. Ceyda, sen bundan sıkılırsın. Best Buy köşelerinde hanımım oyun oynuyor. Güzelmiş hakikaten Ceyda. Bravo. Eski Mario gibi buldum bak. Bak burada Mario var ama bu 3 boyutlu Mario. Tamam, hadi gidelim artık. Küçük gidin. Sen videonun geri kalacak, Ben şu PlayStation 5'i bir Tamam. göstereyim. Burada işte direksiyonları falan var. Logitech $499. Oyunlar var. Gran Turismo 7 var. Galiba filmi de çıkıyor şimdi, $39. Allah. Aç bakayım ağzını. Nasıl açılıyor? Ne oluyor? Bir yere basıyorsun galiba. Vay. Çok iyiymiş. Kaç para? $349. Bayağı güzelmiş. Tabii ki sana Nintendo'yu almadığım için kendime de bunu almayacağım. Çünkü bunu kendime alırsam kendime sana da Nintendo'yu almak zorunda kalacağım için, senin de öyle bir oyun oynamanı istemediğim için ve kendi zevklerimden de mahrum kalıyorum. O zaman oraya Bu ne? Gremlin. Gremlin giriyor. Ne acayipti ya filmi. Ben çok seviyorum. Ama yeni jenerasyon bilmez. Biz biliriz de yeni jenerasyon bilmez Gremlin'i. Ama bence hala oyuncaklarına falan bayılıyorum Gremlin'lerin. Evet, gel bakalım başka ne var? Atari var. Kaç para acaba bunlar? Bak, Pac-Man. 14 tane oyunla geliyor. Böyle. Evlerin sinema odasında, şuna buna. Buradaymış fiyatlar bak. 449, 499, 315, 699 araba yarışı. Böyle erkek çocuğun olsa alırsın, hani oynasın. Koyarsın bir tane, durur. Arkadaşlarıyla hafta sonu oynasın, eğlensin diye, ama bize en dakika. fazla bir kere oynarız, 2 kere oynar PlayStation'ın bırakırız. fiyatını yapamadım, bulamadım. Allah Allah. Ve yok da yani hiçbir yerde. Pokemon kartlarını hatırlayanlar, Burada ne alaka Best Buy'da Pokemon kartları? oyunları var. Bu da galiba kartı değil. Ay, tasoları hatırlar mısın, taso? Cipsen taso çıkardı. Tamam, geçen gün de cips yerken konuştuk ya, atıştırmalık. Ya keşke tasolar geri dönse. Lütfen cips firmaları, ki hanginiz olursa tasoları geri getirin ya. Yok, getirmesinler. Tasoyu tek başına getirsinler. Çünkü çocuklar ya o kadar çok cips yiyorduk ki o dönemde. Hatırlamıyor musun? Gerçi ben yemeyip atıyordum ama. Ben taso almak için alıyordum. İşte ve mecburen de yiyorduk birçoğunu veya birçok insana da getirmesinler hiç öyle şeyler. Ama tasolar geri gelsin lütfen. Burada Segway. Legolar var. Bak. Ya benim anlamadım, birçok şeyin fiyatı yok. Özel, kasada. Nasıl yani? Anlamadım ki ben. Dyson'ın yenisi mi bu? Ne kadar beni bu dolasa. konularda yeteneksiz olduğumu
gördünüz. Ya burada dronlar falan var. Drone değil. Şu diş fırçaları var. 44 dolar ama galiba bu herhalde uçları mı acaba? Bakın yani fiyatları yok. Nasıl oluyor ben anlamıyorum. Bu kadar koymuşlar, fiyatları yok. Ben nasıl bunu alacağım? Burada mı fiyatları? 159 dolar. Okey. Yani onlar çünkü Onlar gösterme. Tıraş makineleri var. 179 dolar mesela şu. Buram Pahalı, yenisi çok mi? pahalı. Hayır bu büyük. Bu çok profesyonel. Arkadaşlar kameranın sürekli titrediğini söylüyorsunuz. DJI Pocket 3 geldiği zaman alacağız. Bende bir takıntı var. Bir şeyi böyle eskidiği zaman hiç kullanmayı sevmiyorum. Şu anda DJI Pocket 2 olduğu için onu alırsam 3'te her an gelecek diyorlar. Sürekli okuyorum. 3 gelir gelmez alacağız. O bu titreme işinden kurtulacağız. 2'yi almıyorum çünkü dediğim gibi her an çıkabilir. Ben çıldırırım. O yüzden bekliyorum. Yakında geliyoruz. Dronlar var yine DJI'nin. Bu işlere çok manuelken başladım. Hem drone hem helikopter hem uçak. Türkiye'de de uçuruyordum model uçak ve model helikopter. Seviyorum bu işleri. Evet bunlar artık çok kolay uçurması falan. Bu DJI var. Eskisi kadar keyif almıyorum. Bu kadar artık otomatik olduğu için her şey. Basıyorsun düğmeye geliyor, basıyorsun kalkıyor falan. O keyfi bizden aldılar. Ama yine de zevkli tabii yani en azından şu anda video tarafı ve çekim tarafı başladı. İşte Pocket 2 3 gelir gelmez karşınıza 3 ile çıkacağız arkadaşlar. DJI Pocket 3 gelir gelmez alacağız. Televizyonun güzelliğine bak. İyicene yamultmuşlar. Ne kadar iyi. Bakın burada da yine açılmış televizyonlar var. Dev gibi. Çok büyük. Normalde 1500 dolarmış. Şu an 936 dolara bırakıyorlarmış. İyiymiş fiyatı çok. Ne marka bu ya? Samsung. Ceyla bizim de alt kata bir televizyon ihtiyacımız var biliyorsun değil mi? Çok Alsak iyiymiş. mı bunu? Vallahi alabiliriz. Şuradan. Ha. Bak geç yanına da bir ölçüsünü görelim. Böyle benim boyuma yakın. 8K televizyon, 85 inç, 8.000 dolar. 8K olduğu için. Bu mesela daha da büyük bir televizyon ama 4K. O yüzden 1600 dolar. Samsung. Bu bölümü yeni yapmışlar. Yok vardı hayatım. Ben görmüyordum. Burada kişiye özel deneyim sunuyorlar. İşte stüdyolar var, oturuyorsun. Müziğini ayarlıyorsun. Televizyonunla beraber. İstediğin film varsa onu getiriyorsun. Bak ses bile değişiyor. Ses emiciler var duvarlarda. Burada böyle iyi kolonlar var. İşte 2400-2500 dolar, 2200 dolar. Bas sistemi var, subwoofer'ın var. Evine sinema odan varsa sinema odanı yapıyorsun burada. İşte Apple'ın iPhone bölümü var. iPhone 14. 14 Plus 128 GB. 899 dolar. Bunlar hatlı alırsan 37 dolar ayda. 899 900 dolar. dolar. 900 dolar işte vergisi süzülünce. Başka ne var mesela? Galiba hepsi iPhone 14. Pro Max'lerin de fiyatı 128 GB Pro Max 1100 dolar arkadaşlar. iPad var. 399 dolar. 64 GB modeli. iPad Pro var. 11 inçi 512 GB'ı 1000 dolar. 256 GB'ı 900 dolar. 1100 dolar pardon. 900 dolar. 799 dolarla 128 GB. Bunu gösterdik. Evet, Samsung'a evet. gösterelim bakalım. iPhone'cu musunuz? Samsung'cu musunuz arkadaşlar? Bizi izleyenler merak ediyoruz. Ben Nokia'cıyım. Ya Nokia'nın ne güzel telefonları vardı. Connecting people. Evet ya bayılıyorum. Ama tabii ki de iPhone'cuyum. Samsung 1800 güzel. dolar. Ya neye alışırsan onunla gidiyor. Bu katlanma olayı güzel ama. evet. Bir de bunun bir tane var. Onu görüyorum işte. sürekli. Evet buradaymış. Denemedim. Bu da 1000 dolar. Güzelmiş. Ya işletim sistemi falan böyle bana çok zor geliyor. Alışamıyorum. Bak çıkart. Bu da katlanmayan. Bu ne? Bu da 1200 dolar. Böyle olduğu gibi bir telefon. Vespa fotoğrafımı bırakayım mı? Vespa'ya fotoğrafımı bıraktım. Sporu bedavaya getirmeye çalışanlar da bugün. Ne yapıyorsun hayatım? Hayırdır? Yetmedi mi ilgili spora gittiğin her gün? Fırsat bulduğum anda spor yaparım. Sen git şuraları çek ben biraz çalışacağım. Ben şurada bir yarım saat bisiklete biniyorum. Pro 2105 dolardan başlıyor. 2600-2700 dolara kadar çıkıyor arkadaşlar. MacBook Pro'lar. Burada Apple'ın normal masaüstü bilgisayarları var. iMac'ler ne kadar? 1300 dolardan başlıyorlar. 1700 dolara kadar çıkıyor. Yine iPad'ler var. Klavyeleri, şunları, bunları. Acaba bu iPad'leri bilgisayar gibi kullanan var mı? Yani ben istiyorum açıkçası. Laptop alacağım ama böyle bu klavyesini alayım, bir tane Pro alayım, kullanayım diyorum. Bunu böyle bilgisayar gibi kullanan varsa yazarsa sevinirim. Kullanıp memnun olan var mı? Merak ediyorum. Acaba hakikaten bilgisayar gibi rahat kullanılıyor mu? E-mail, günlük işler, şunlar Günlük bunlar da. işler için bence kullanılıyor. Hayır yani internete falan bağlanırsın. Evet
e-maillerini okursun ama bir şeyler yapmak için, bir doküman yazmak için, doküman okumak için rahat kullanılıyor mu? Kullanan varsa yazarsa çok sevinirim arkadaşlar. Bu bak yeni kulaklığı galiba. Ya, Yo. indirim var. O yüzden yeni kulaklık olamaz. Third generation. Bu ama Pro'su yok. Evet. 3. jenerasyon. En son bu. $149. $150'da. En son çıkanı $150'mış burada. Keyifli oldu ya Şu buraya gezmek. Bayağıdır yeni gezmiyorum. çıkacak VR gözlüğünü merak ediyorum Apple'ın. Çıktığı zaman belki bir video çekeriz. Çekeriz ama galiba çok yüksek bir fiyatı çıkıyor diye biliyorum. $3.500 sadece gözlük. Millet de yazmış Twitter'dan. Şimdi ona bir stand yaparlar. $500 onu alırlar. Şarj kablosu çıkması içinden $200 şarj kablosunu alırlar diye yazmışlar. Ben de katılıyorum. Yani Apple birazcık bu tekel olmasının şeyini yaşıyor bu arada. Her şeyi böyle ekstra yapa. Evet. Bak. Bu resmen benim için bir nostalji. Hepimiz için. Ev telefonu. Kullanan var mı bilmiyorum. Hepimiz için bir nostalji. Eskiden çok zorlarlardı bir yerde telefon verirken. Ev telefonunuz yok mu falan diye. Artık sormuyorlar bile ev telefonu hiçbir yerde. Kahve makineleri. Bizim de artık yeni bir kahve makinesi almamız gerekiyor. Bak kahve makinesine en düzgününü alınır. Yani burada şey yapmam. Evet. Kahve makinesine en düzgünü alınır. Çünkü gerçekten kahvede fark ediyor makine. Belki kahve çok seven seyircilerimiz vardır. Önerebileceğiniz böyle kahve makineleri var mı marka olarak? Yani biz ne içiyoruz ama ne içtiğimiz önemli Ceyda. Espresso içiyoruz. Cappuccino yapıyoruz evde. Latte yapıyoruz. Her şeyi yapıyoruz. Yani bunların hepsini yapabilecek Evet. ve sizin de önerebileceğiniz iyi bir ürün var mı? Yani çok güzel makineler var ama sadece espresso yapıyor mesela. Veya kapsül kahvelerden yapıyorlar. Ben onu da sevmiyorum. Kendim kahvemi koyayım, gerekiyorsa çekirdek olarak koyayım veya çekirdeğini çekeyim. Bu damıtma yöntemiyle kendimiz kahve yapıyoruz ama ona da böyle her sabah yapmaya üşeniyorum. Beğendiğiniz bir kahve makinesi varsa çekip bize atarsanız çok sevinirim. Bak soda yapıyor. Soda makinesi. Evet. Air fryer'lar falan var. Memnun musun air fryer'dan? Biz de yeni aldık. Yeni Mutluyum. geçtik bu modaya. Mutluyum Airfry'dan. Keyif alıyorum. İkili. Şu işte bizimki. Bizimkisi, evet bu marka Şu. bizimkisi. Ninja. Evet bizim air fryer'ımız bu arkadaşlar evde kullandığımız. Bir dakika ben bir şeyler göstereceğim. Evin havasını temizlemesi için olması gereken, evet fiyatı yüksek ama kesinlikle bence her evde olması gereken $329 ama hem evin havasını temizliyor hem soğutuyor hem ısıtıyor. Bana göre paraya değecek aletlerden biri de o. Kim bilir senden önce kim taktı onu? Acaba çok terli miydi onu senden önce takan? Duymuyor musun? Bir challenge Ben yapalım. şimdi duyuyorum. Acaba senden önce takan onu çok terli miydi? Ay Buğra. Yani böyle yani bazı şeylere dokunmak istemem. Bana da hoşuma Sen gidiyor. onu taktığın Dokunuyorum. için ben de onu söyledim. Seni bir rahatsız edeyim diye. Bunu çok seviyorum. KitchenAid'in. Acayip keyif alıyorum. Bir de bu çok kullanışlı bir ürün. Bunun bir sürü aparatları var böyle. İşte rende yapıyor farklı boyutlarda. Galiba işte böyle bir ürün takıyorsunuz. Makarna yapıyor burada. Kıyma makinesi var. Kıyma makinesi var. Yani hep Eti atıyorsun kıyma olarak çıkartıyor. Bak buraya böyle koymuş malzemelerini sarımsağını şusunu busunu kıyma olarak o çıkartıyor. tercihim değil benim. Sebze ürünleri Burada benim işte bak tercihim. kıymalık tabak gibi koyuyorsun üstüne buradan zırt diye çıkartıyor. Bu ürünü de çok seviyorum. KitchenAid'in. $54. Hayatımı Ufak kurtarıyor tıkır bu. tıkır. Hayatımı kurtarıyor. Bunu da seviyorum. Burak bak Ninja'nın ürünü dondurma yapıyor. Evet. Sorbe yapıyor. Frozen yoğurt yapıyor. Milkshake. Bayağı kapsamlı. Acayip güzelmiş bu. Gerçekten çok güzelmiş bu. Dondurmacıya gidelim dondurma yerim. $5'dan yesem. Yine zarardasın. İçine malzeme koymayacak mıyız? Tamam yine zarardasın. Bununla zarardayım. Buna zararlı değilsin. Yine aynı şekilde malzeme koyacaksın. Neden? Şu olduğunu, şunu, buyunu. Aynı. Yani 1 kilo çilek alsan içine Ya atacaksın sağlıklı, 2 tane tamam. çilek. Sağlıklı. Çocuğuma yapacaksak tamam bakarız. Milkshake falan. Tamam, Yap. peki o olmadan yapamıyor musun? Aletin yaptığı mantık ne ki? Zaten ona göre seçiyorsun. Ona göre soğutuyor, yapıyor. Tamam bakarız, review'larını izleriz. Belki biz de ama review çekeriz. Eda. Alsan hayır Bu demem. gözlükten almıştık ama hiç bak kullanmıyorsun. Sen kullanıyorsun o gözlüğü çünkü. Müzikli gözlük. Evet, sen kullanıyorsun çünkü Hem de şöyle... telefonla da konuşabiliyorsun. Evet biliyorum. Ama bak bu yenisi. Öyle mi? Çünkü tam oturdu. Bana aldığımız büyük olduğu için de çok rahat kullanamıyorum. Çünkü böyle yürürken çıt diye düşüyor. O yüzden sen kullanmaya başladın o gözlüğü. Evet. Güzel gözlük. Demek ki bana yenisini alman gerekiyor. Evet kapatabiliriz videoyu. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Dışarıda yapalım bence. Devam.
Videonun sonuna daha geldik arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Ben vallahi uzun zamandır gelmiyordum. Çok keyif aldım. Beni buraya bıraksanız saatlerce dolanırım. Oyun oynarsın sen Nintendo Switch, Mario. Arada gelir sabah yaptığım spor yetmiyormuş gibi birazcık koşu bandına çıkarım. Bisiklet yaparım burada da. Neyse, umarım keyif aldınız. Bizi takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bu arada izliyorsunuz ama takip etmiyorsunuz arkadaşlar. Takip etmek parayla değil, böyle pıtık basıyorsunuz ve bizi takip ediyorsunuz. Hepinizi çok öpüyorum. Görüşmek üzere. Sen de bir şey söylemek ister misin? Bizi takip etmiyorlar, izliyorlar ama. Bütün grafikleri görüyoruz. Teşekkür ederiz. Severek izliyorsunuz. Çok güzel yorumlar yapıyorsunuz ama izleyip takip etmeyenlerin sayısı takip ederek izleyenlerin sayısından oldukça fazla. Takip ederseniz bizi mutlu edersiniz. Şimdiden bizi kırmadığınız için teşekkür ediyoruz. Bay bay.